Evet. Herhangi bir giriş vesaire yok. Direkt soruyla başlayalım. Reis geldi ya. Tam gel. Şurada öpeyim seni sonra. Ne haber? Otur abi geliyorum 2 dakika. Su mu? Kaç dakika sürer bölüm? 10 dakika. 10 dakikaya buradayım. Sen de backstage. Başlıyorum abi. Paraları getirdin mi? Paraları. Limit arttırma yok yani. Tamam başlıyoruz hadi. Aç mısın? Yok. Çok özel misafirim ha. Ahem, başlıyoruz. Başarısız olunca tekrar deneme cesaretini nasıl gösterir? Hayat felsefesi, onu cesaretlendiren film veya kitap var mı? Abi başarısız... Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi başarısız olmuyorum gibi diyeceğim. Şey gibi yani yanlış anlaşılacak ama başarısız olmak aslında sonuç oluyor daha çok. Hani pes etmek oluyor. Ben başarısız olmamak için sürekli işte daha esnek bir şekilde yönümü değiştiriyorum, daha farklı yapmaya çalışıyorum. Tabii başarısızlık aslında gün sonunda pes ettiğin an olduğu için pes etmemek için mental olarak tekrar denemiş oluyorsun, deniyorsun. Sanki öyle olunca da şey gibi oluyor böyle ne yapsa çok başarılı oluyor, ne yapsa çok iyi yapıyor gibi. Halbuki senin göstermediğin sürekli tekrar hata yapıp tekrar düştüğün binlerce şey oluyor iş hayatında. Bununla ilgili motivasyonumu sağlayan hani böyle film ya da müzik ya tam olarak yok yani hani öyle bir olay. Ben hep söylüyorum girişimcinin en önemli silahı o pes etmeme, o asla vazgeçmeme olmalı. Gerçekten inanıyorsa işe bu arada. İnanmıyorsa ayrı bir mevzu. Beni böyle motive eden filme müzik sormuştun değil mi? Ya öyle bir şey yok. Ben öyle gerçekten motivasyon ya böyle bir film izledim aman Allah'ım hadi çok motive oldum falan gibi şeylerim yok. Ya da müzik için de geçerli ama tabii ki sevdiğim böyle müzikler ya da işte Interstellar vesaire gibi onların soundtrackleri falan sevdiğim şeyler yani. Onu bayağı da kullandığımız müzikler zaten içeriklerimizde. Genelde bir işe veya projeye başlarken bunu nasıl planlıyorsunuz? Hangi parçaları buluyorsunuz? Ya şöyle planlamanın ben böyle makro ya da majör planlamanın elzem olduğuna kesinlikle inanıyorum. Hani plansız hadi ya işte bira bismillah başlayalım yolda kervan düzeriz su yolunu bulur mantığı tabii ki doğru değil. Majör planlama çok kritik yani ben şunları yapacağım bunları yapacağım işte vesaire ama benim kendi şahsi tecrübelerim bugüne kadar naçizane ya tutmadı hiçbir zaman. Hep böyle farklı oldu. O yüzden o serüvende de şeyi öğrendim artık yani sen ne kadar plan yapsan da hani şey çok güzel laf var ya işte kul kurar kader güler diye. Gerçekten hani ne kadar plan yapsan da özellikle bizim coğrafyamızda özellikle böyle pandemi gibi hiçbir zaman tahmin edilemeyecek şeylerin de olduğunu gördükten sonra ve artık bunlarla karşılaştıktan sonra plandan çok yani o serüvende, o macerada daha işte deminki söylediğim soru gibi nasıl daha esnek oluruma odaklanıyorum. Plan yapmayın demiyorum tabii ki. Yani kesinlikle yapsınlar. Durum öyle. Risk yönetimi nasıl olur? Abi güzel soru. Şimdi risk yönetimi yani risk yönetimi her şeyde bu arada olan bir şey. Hani ben ne kadar iyi yapıyorum konusuna gelirsek çok yaptığım söylenemez. Ben çok olun bir insanım normalde. İşte normalde hiçbir zaman kripto tarafında yoktum işte böyle işte kripto, işte Bitcoin falan. Oralarda mesela risk yönetimini güzel yapmaya başladım, öğrendim o taraflarda. Ya finansal taraflarda da ama işle ilgili açıkçası B planı olsun diye veya B planıyla bir yola çıkıyorsan zaten hep aklında o B planı olacağı için veya ya işte ben bu işi hep böyle bir garantim de olsun, aman işimi bırakmayayım, aman bir oradan da ek gelirim olsun, aman evimi satmayayım çünkü bir garantim olsun, o konfor alanını terk etmeyeyim mantığında olduğun zaman beynini hiçbir zaman yeterince tam anlamıyla odaklayamıyorsun. Bunu bu arada ben hani insanlara evini sattırayım da ölümüne işlere girsinler diye söylemiyorum ama psikolojik olarak insan en çaresiz başka olduğunda, başka hiçbir şansı olmadığında, başka hiçbir fırsat olmadığında aslında kendi potansiyelinin en maksimumunu, en böyle fazlasıyla kullanabiliyor. Diğer türlü çünkü bilmeden bilinçaltımızda hep şey var. Ya nasıl olsa işte o bana bakar, evim var, şu var, önemli değil. Zaten işimden de ayrılmadım, maaşım var. O zaman da potansiyelini tam olarak kullanamıyorsun. Öğrendiğiniz bir şeyi günlük hayata nasıl uygularsınız? Örneğin
lisede matematik dersi gördük ama matematik dersini günlük hayatımızda sadece 4 işlem olarak kullanıyoruz. Ya bence bunu biz böyle bilinçli bir şekilde kullandığımızı düşünmüyorum ben. Hani böyle bir şeyle karşılaşıyoruz iş hayatında. Ha, ben üniversitede bu dersi almıştım. Hemen şimdi bu formülü hatırlayayım ve bunu çözeyim diye bir şey yok. Bence iş hayatının tabii çok teknik alanları ayrı tutmakla beraber en kritik tarafı insan ilişkileri. Tamam mı? İnsan ilişkilerinde ne kadar güçlüyüz? İnsanlarla konuştuğumuzda ne kadar etkiliyiz, ne kadar güveniliriz vesaire vesaire. Ve aynesi iştir, kişinin lafına bakılmaz muhabbeti. Şimdi burada o yüzden kendimizi ben bunu öğrendim, nasıl bunu uygulayacağım şeklinde şartlamaktan ziyade yaptığım işi en iyi nasıl yaparıma odaklamak lazım. Burada üniversitede öğrendiklerimizi falan çok önemli değil, yani oralara takılmaya gerek yok. İş hayatında o an ne gerekiyor, güncel teknoloji, güncel bilgiler ne, onları öğrenmek çok kritik ve benim mesela aslında işini yapan, en iyi yapan insanlarda gördüğüm ortak bir özellik var. O insanlar kendilerini gerçek anlamda böyle güncel tutan, böyle kendilerini kendi sektöründe sürekli, kendi işini sürekli geliştiren insanlar oluyor. Bunu bakın mesela doktorlarda böyle, işte avukatlarda böyle, işte herhangi bir işte böyle. Hatta işte mesela hizmet sektörlerinde bir restoran sahibinde bile öyle. Yurt dışında ve dünyadaki gelişmeleri uygulayan, adapte olan ilerliyor, anlatabiliyor muyum? Ama yani şöyle bir insan şöyle diyemez. Ben işte üniversitede zaten çok şey öğrendim, bunları uygulayayım bana yeter. Bunu diyen insan zaten geride kalır yani. E-ticaret yaptığımız zaman kargo sistemi nasıl kurulur? Kargo şirketlerinde çalışmak mantıklı mı? Onlarla anlaşma nasıl olur? Faiz oranı nasıl olur? Yoksa kendi kargo sistemimizi kurmak daha mantıklı. Ve kendi kargo sistemimizi nasıl kurulur? Ya bu yani çok böyle mantıklı bir şey değil yani. Zaten orada bir kargo lojistik sektörü ve sistemi varken niye kendi kargonu kurasın ki? Yani bu şöyle bir talepse ayrı konu. Ne bileyim frigo vesaire özel ihtiyaçlar vardı. Dondurulmuş ürün ıvır zıvır ki hepsine çözüm var lojistik tarafında. Türkiye hem altyapı olarak hem lojistik hizmet ve firmalar olarak bence gayet iyi bir yerde. Çok fazla alternatif var. Yeterince rekabet var. O rekabet hem kaliteyi yukarı çekerken fiyatları aşağı indirebiliyor. Bununla beraber bence hiç mantıklı değil kendi kargo ve operasyonunu kurmak. Mesela ben biliyorum şu an Azerbaycan'da kendi kuryeleriyle dağıtan falan firmalar var ama çok kısa bir limitli bir bölgeye aslında hitap edebiliyor öyle olunca. Kargonun ne kadar müşteri memnuniyet tarafında kritik bir şey olduğunu bildiğimiz için bence böyle tekerleği tekrardan icat etmeye hiç gerek yok. Orada ödenen maliyetleri veya katlanılan masrafları ürün fiyatına giydirmek veya genel iş modelinde karlılık hesaplarını veya karlılık hedeflerini ona göre yapmak çok daha mantıklı olur. Bu sene üniversiteye başlayacağım. Ama diğerlerinden farklı olarak kendimi geliştirmek ve herhangi bir alanda risk yapıp kendi işimi kurmak istiyorum. Sizce bu durumda e-ticaret başlamak için ne yapmalı? Çok güzel soru. Yani ben herkese bu kafada olmasını zaten tavsiye ediyorum naçizane. Üniversite, hatta daha erken lise vesaire başlamalı. Çünkü dünya kadar bilgi var YouTube'da. Biz hani hakikaten okyanusta bir damla bile sayılmayız. Neler var. E-ticaretle ilgili temelde öğrenmesi gereken aslında en kritik şey dijital pazarlama dinamikleri. Tabii ki işte altyapı odur budur nasıl çalışıyor sistemler, ne kullanması gerekiyor vesaire bunların hepsi çözülür. Parayı bastırır, çözer vesaire ama özellikle o yaştaki birinin daha üniversitenin başından itibaren dijital pazarlama dinamiklerini, yani işte işin PPC performans tarafını, e-posta pazarlaması, işte affiliate referral marketing, işte SEM, SEO vesaire hepsini, yani dijital pazarlama için neleri dahil edebiliyorsak, influencer marketing vesaire iyi öğrenmesi, bunları deneyimlemesi, teorik olarak bilmesi ve ufak denemeler yapması çok faydalı. Hatta bence işi kurmadan eğer becerebiliyorsa bunları yapan bir ajansla çalışması ona inanılmaz fayda sağlar. Hani çok daha hızlı ilerler. Bu şekilde tavsiye edebilirim. 20 yaşında girişimci olmak isteyen ama ne üzerine çalışacağına karar veremeyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Beklesin. Yani eğer girişimci olmak gerçekten kendi işini yapmak, bir şeyler üretmek, bir fark yaratmak istiyorsa, amaç buysa zaten onun doğru zamanı gelir ve
şu hataya düşmesine gerek yok. Ya ben işte hemen girişimci olmam lazım. Tren kaçıyor değil. Tren farklı farklı duraklarda duruyor. Bir sürü insan biniyor, bir sürü insan iniyor duraklarda. Tren kaçmıyor yani hiçbir zaman. Hani bir durakta binemezsen bir sonraki durakta binebilirsin. Ama diğer durağa gitmen gerekir. Yani eğer olduğun yerde durursan tren kaçmış olur. Ama tren giderken sen hızlıca diğer durağa ilerlersen tren yine senin önüne gelecek. O yüzden bu tren hiçbir zaman kaçmıyor. Hazır olmak çok önemli. Hemen bir fikir yoksa şey yapma, uğraşma, aman bir şey yapmalıyım diye. Boşuna para ve zaman kaybedersin. Bekle, kendini her zaman geliştir. Bedava olan kısım orası. Gece gündüz oku, erken kalk, spor yap vesaire vesaire hep anlattığım şeyler. Sonra o diğer durağa sen o trenden önce git, tren gelecek zaten. Hırs nasıl artar? Ne kadar uğraşsam da elinden geleni yapmıyormuş gibi hissediyorum. Hırs nasıl artar mı? Evet. Hırs nasıl artar? Şimdi şöyle, Ne kadar uğraşsam da elimden geleni yapmıyormuş gibi hissediyorum. bu soruya bence şöyle cevap vereyim. Hırs, hedefi yolunda her şey mübahtır ve iyi kötü vesaire doğru yanlış tanımaz yani. Ama azimli insan asla pes etmez ve doğru olanı yapar. Yani yanlış yollara işte sevk olmaz veya sapmaz. Şimdi burada açıkçası azimli olmak çok kritik bir şey. Nasıl artar kısmında çok basit bir şey var. Benim kullandığım bir taktik var. Bunu söylüyorum da. Açık açık da söylüyorum. Bizim başarısız olmamızı bekleyen veya bizi hor gören, küçük gören insanlara bildiğimiz, bilmediğimiz insanlar var. Bunları düşünüp hani bunların yanına kalmamasını istiyoruz konunun. Çünkü inanıyoruz kendimize ve yaptığımız işin doğru bir şey olduğunu. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu tabii doğru bir iş yapıyorsan, doğru şekilde yapıyorsan, böyle bir fake bir dünya yoksa ve hak ettiğini düşündüğün senaryoyu kastediyorum. Burada senin başarısız olmanı bekleyen insanlara ya vereceksin elinde tepsiyle pes edip ya da vermeyeceksin, onları utandıracaksın. Diyecekler ki evet ya biz bunlara haksızlık yapmışız, dalga geçmişiz, hor görmüşüz vesaire. Böyle insanlar olabilir, olmayabilir. Yoksa hayalinizde varmış gibi düşünün. Veya sizden çok daha iyi olan insanları, sizde olmayan imkanlara nasıl sahip olabileceğinizi düşünün. Ve imkansız görmeyin ve hırslanın yani azminiz artsın yani ben de yapabilirim diye. Bunlar çok kritik şeyler. Sorunun devamı neydi bu arada? Tamam çok güzel. Elinden geleni yapıyormuş gibi hissetmeme olayı zaten insanı sürekli şeyde tutan, yani tetikte tutan bir mevzu. Çok güzel bir şey. Yani azla yetinmemek, daha da istiyor olmak. Bu burada şey değil böyle nasıl söyleyeyim? Açgözlülük ya da böyle işte tamah etmemeyi kastetmiyorum ben. O işin maddi sonuçları. Orada açgözlü olma, tamah et vesaire. Ben başarı ve bir şeyi çok iyi yapmayı kastediyorum burada. Zaten öyle hissediyorsa doğru bir şey hissediyor. O hep devam etmeli. Anlatabiliyor muyum? Ben bugün hep Shopify örneği vesaire veriyorum. Shopify'la biz bugün tüm dünya dese ki Shopify'dan daha iyisin sen İKAS olarak. Ben şey demem yani. Ya evet herkes böyle diyor. Ben oldum demem. Tam tersi derim ki bu işte kesin bir bit yeniği var. Kesin bizi rehavete sokmak için bunu diyorlar. Daha çok çalışalım derim. Kafa yapısı bu şekilde çalışmalı. Eğer hakikaten çok büyük şeyler başarmak istiyorsan. Yoksa böyle bunların da ihtiyacın yok. Gene bir şeyler yaparsın hasbelkader. Kendi kendinizle en çok konuştuğunuz konu, kendinize en çok sorduğunuz soru ne? Ben kendi kendime en çok konuştuğum şey hep İKAS'ın globalde bir dekakorn olması. Çok yani 10 milyar dolar değerleme üstündeki olan bir şirket olması. Ve ben bunun ilerideki yansımasını hep böyle hayal edip kendi kendime konuşuyorum. Böyle olduk, şöyle olduk diye. Belki 10 sene sonraki hayallerimi kendi kendime tekrar hatırlatıyorum. Bu çok güzel bir şey çünkü tekrar kendini hatırlattığın o hayaller seni tekrar heyecanlandırıyor. En çok kendime hatırlattığım konu bu açıkçası. Kendime en çok sorduğum soru öyle bir soru yok yani hani şunu soruyorum bu arada her gün. Bunu size çok da Bugün ne yesem? sürekli bugün ne yesem acaba yani bugün ne yesem sorusunu sürekli sormam dışında şöyle bir şey var. Ve ben zaten hep söylediğim konu. Ben hep kendimi sorguluyorum. Diyorum ki ben çok şanslı bir insanım. Çok fazla elimde nimet, fırsat vesaire var. Bunları doğru şekilde değerlendirebiliyor muyum? Etrafıma ve insanlara faydalı olabiliyor muyum sorusu benim her gün sormaya çalıştığım ve gerçekten beni psikolojik olarak da rahatsız eden ve böyle
yok ya ben işte yeterince iyi yapmıyorum dedirten şeyler bu şekilde. Evet, elinize sağlık.